Evet arkadaşlar merhaba. Laboratuvara benzettiğimiz derslerimize devam ediyoruz. Burada OPAMP'ın toplayan yükselteç olarak çalıştığı bir devre görüyoruz. Şimdi bu devrenin çalışmasına bakalım. Bu devrenin OPAMP'ın eviren ucuna uygulandığı için gerilimler çıkışı aynı zamanda ne yapacak? Evirecek. Bu üç gerilimi toplayacak ve bunların evrilmiş haline yani eksi haline çıkışa verecek. Şimdi birinci gerilimimizi biraz artıralım. Bakın birinci gerilimi 1.2 volta getirdim. Diğerleri 0. Buradan akım geçmeye başladı. Bu akım buradan devresini tamamlıyor. Şuradan bir akım geçişi olmuyor. O pump'ımızın girişi çok yüksek direnç gösterdiği için. Evet, şimdi ikinci ucumun gerilimini biraz artırıyorum. Onu da mesela 1.2'ye getirdim. Bakın oradan da bir akım girişi olmaya başladı. Buradan gelen akımla buradan gelen akım burada toplandı ve çıkışa doğru akmaya devam ediyor. Çıkış gerilimimize dikkat edin. İkisini topladı ve ters işaretlisini aldı. Çünkü bütün direnç değerlerimizi aynı seçtim. Bunu da 1.2'ye getirdiğim zaman gördük ki aslında toplayan op-amp devresi neyi topluyor arkadaşlar? Bakın akımları topluyor. 1.1.2, 1.2, 3.6 miliamper. Buradan akım giriş oluyor ve bu direnç diyor ki benim üzerimden 3.6 miliamper geçmesi gerekiyorsa ve bu yönden geçmesi gerekiyorsa bu direncin iki ucunda 1K için söylüyorum 3.6 volt gerilim olmalı diyor aslında op-amp. Yani buradan buraya 3.6 miliamper akmak zorunda. Buradan buraya 3.6 miliamperin akması için bu uçlarda 3.6 volt gerilim farkı olmak zorunda. Akımın akış yönüne baktığınız zaman buranın pozitif, buranın negatif olması lazım ki akım bu yönde akabilsin. İşte bu direncin yaptığı iş bu 3.6 miliamper içinden geçen akım ve kendi değeriyle orantılı olarak uçlarındaki gerilimi belirlemek. Peki bu devreyi biz nasıl analiz etmiştik? Şöyle analiz etmiştik. Bunu hatırlayacak olursak işte buradan geçen akıma I1, buradan geçen akıma I2, buradan geçen akıma I3 diyelim. Burası ne olacak? I1 artı I2 artı I3. Yani şuradan I1 artı I2 artı I3 akımı geçecek. Peki burası gördüğünüz gibi 0 volt seviyesinde. Öyleyse burası da 0 volt seviyesindedir diyeceğim. Bu dirençten yani buna biz RF direnci demiştik hatırlarsanız. Bunlara R1, R2 ve R3 direnci demiştik. Bu RF direncinden geçen akımın I1, I2, I3'ün toplamı olabilmesi için bu RF direncinin uçlarında yani şuraya artı eksi VRF diyorum. Dikkat edin. Bu neye eşit olmalı VRF? İçinden geçen akım I1 artı I2 artı I3 çarpı direnç değerine eşit olmalı. RF'ye eşit olmalı. Peki op-amp'ın burasını ben output kabul ettiysem yani burayı baz noktası aldıysam o zaman ver output eksi VRF olacak. Yani bunun uçlarındaki gerilim ile output gerilimi zıt yönlü olacak. Peki şuradan devam edecek olursam VRF'yi yani V output'u tekrar yazıyorum. Eksi VRF. VRF ne? I1 artı I2 artı I3. I1'i yazarsam I1. Burası V1 ise arkadaşlar I1 nedir? V1 bölü R1. Aynı şekilde. Burası V2 ise V2 bölü R2 ve burası V3 ise V3 bölü R3 çarpı RF. İşte op-amp'ın toplayan yükseltiş olarak çalışma denklemini biz bu şekilde vermiştik. Hatta bu RF'yi her direncin başına da yazarak işte RF bölü R1, RF bölü R2, RF bölü R3, V1, V2, V3 demiştik. Aslında biz burada aynı düğüm gerilimleri yönteminde olduğu gibi şu düğüm noktasına gelen akımlar eşittir giden akımlar diyoruz ve bu akımları gerilimler cinsinden yazıyoruz. Peki akımlarımızı değiştirelim. Mesela şuradan arkadaşlar birinci giriş gerilimi artırıyorum. Bakın çıkış gerilimim bunun paralelinde artıyor. Artırıyorum, artıyor. Artırıyorum, artıyor. Ve akımın yani aslında iş tamamen akımın ayarlanması. Umarım bunu anlayabildik. Yani op-amp gerilimlere falan bakmıyor. Op-amp daha doğrusu op-amp'ın etrafına kurduğumuz bu toplayıcı devre
Tamamen akım temelli. Söylediğim gibi düğüm gerilimleri yönteminde olduğu gibi bu düğüm noktasına gelen akımlar eşittir giden akımlar. Buradan akım geçmediğine göre buradan gelen akımın tamamı bu direnç üzerinden geçecek. Bu direncin üzerinden bu akımın geçebilmesi için bu uçlarda ne kadar gerilim olmalı? Tamamen çalışma prensibi bu şekilde. Evet, op-amp'ımız 15 voltta besleniyor. Op-amp'ımızı doyuma götürelim. En alt 3.2 kaldı en düşük. Bakın onu da artırıyorum. Artık op-amp'ım doyumda. Artırsam da bakın akımın artmasına rağmen burası eksi 15 voltta sabit kaldı. Artık doyuma gitti. İşte bunu sağlayan op-amp. Yani op-amp'ın aslında bu devredeki temel görevi bu. Gerilimleri negatife çekeyim. Bakın bir gerilimi negatife çektim. Buradan gelen akım, buradan şu düğüm noktasına gelen akımlar eşittir giden akımlar oldu yine. 5.6 yukarıdan geliyor. 5.6 aşağıdan geliyor. Bunun 4.4'ü bu tarafa, 6.8'i bu tarafa. Bu 6.8'i belirleyen ne? Bu uçlardaki gerilim seviyesi. Evet, hepsini mesela yukarıdakini de negatife çekeyim. Bakın çıkışım artık pozitif oldu. Bunu da negatife çekeyim. Bu sefer ne yapacak? Bu sefer doyuma gittik. Biraz doyumdan çıkaralım. Şöyle şunu biraz düşürelim. Bakın bu sefer bunları negatif olarak topladı ve evirdiği için bu sefer çıkışımız pozitif oldu. Umarım gözünüzde canlanmıştır. Umarım korktuğunuz gibi bir devre olmadığını, işin tamamen aslında çalışmasını çok iyi bildiğiniz, Kirchhoff'un akımlar kanunu prensipleriyle çözüldüğünü, burada farklı varyasyonlar olsa bile, yani şurada bir direnç daha olsa bile, şurada bir direnç daha olsa bile mantığın değişmeyeceğini umarım anlamışızdır. Görüşmek üzere.